Merhabalar, Yükselli Örgülere hoş geldiniz. Şimdi çok kullanışlı, güzel bir çanta öreceğiz. Hem de çok kolay. Basit bir desen üzerinden başlangıç ve bitene kadar aynı deseni örerek çantayı bitiriyoruz. Hatta sapını ördüm ama daha yerine dikmedim. Şöyle göstereyim. Bunları da yerlerine diktikten sonra çanta tamamlanacak. E, Tütün ipi denilen çok işlenmemiş kabaca bir ip kullanıyoruz. Ben bu ipten bir çanta örmüştüm daha önceki videolarda. Şimdi daha hafif bir desen kullanacağım çantada. İster günlük ister plaj çantası olarak kullanın ya da alışveriş çantası olarak kullanın. Her şekliyle hem zarif hem çok kullanışlı bir model olduğunu düşünüyorum. 6 numara 3,5 milim tığ kullanıyorum. İpe göre biraz ince tığ kullanıyorum. Çünkü desen delikli olduğu için dokusunu biraz sert tutmak istedim. Eliniz çok gevşekse hatta 3 milim bile kullanabilirsiniz. Şurası taban kısmı. Ben bu iple ve bu tığ ile 50 zincir çekerek başladım. Ve 4 desen ördükten sonra bunu 3 sıra devam ettim ve tabanı tamamladım. 28 santime 18 santim ördüm. Bunu tabi siz kendi ölçünüze göre ne kadar genişlikte ne kadar uzunlukta istiyorsanız zevkinize göre örebilirsiniz. Tabii ki kullandığınız ipin kalınlığı da çok önemli. Belki 4 desen değil belki 5-6 desen öreceksiniz daha ince ip kullanıyorsanız. Dediğim gibi ne kadar genişlikte istiyorsanız o kadar örün. Şuradaki genişliği de hemen ölçeyim bir fikir vermesi açısından. 47 santim genişlik. ...42 santimde yükseklik. Plaj çantası yapmak istiyorsanız birer desen daha fazla örebilirsiniz. Aynı ipi kullanırsanız tabii ki farklı iplerde farklı sonuçlar çıkıyor. Şimdi hemen taban kısmından başlayarak örelim. Ben tabii ki bunu sadece göstermek için nasıl örüldüğünü göstermek için ufak bir çalışma yapacağım. Yani burada 4 desen örmüştüm ve 3 sıra örmüştüm. Şimdi sadece 2 desene ya da 3 desene 2 sıra öreyim. Şu kadar. Şöyle bir taban örüyorum ve zaten bu da yeterli olur. Basit bir model olduğu için nasıl örüldüğünü küçük bir modelde de rahatla görebiliriz. Daha az zincir çekerek başlıyorum. Şöyle bir tane ilmeği sıkılaştıralım ve üzerine 3 deseni örebilmek için 39 zincir çekiyorum. Çok gevşek olmayacak, çok sıkı da olmayacak. Hiç gerdirmeden 39 zincir çekiyoruz. ...39 zincir çektim. Şimdi üzerine doluyorum. 1, 2, 3 tane atlayıp 4. zincire ikili trabzan. 3 zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Şimdi her bir zincire bir trabzan örüyoruz. Yani ikili trabzan. Hiç zincir atlamadan her zincire bir trabzan. ...36 trabzan ördüm bu şekilde. Şimdi şuradaki kafesleri örmeye başlıyoruz. 3 zincir
çeviriyorum. Hemen yanındaki trabzanın üstüne bir tane daha, bu 3 zincir bir trabzan oluyor. Yanındakine bir tane daha. Şimdi kafes örüyoruz. 2 zincir, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe ikili trabzan. 2 zincir, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe trabzan. Üç kafes ördük. Şöyle 3 kafes trabzan, 3 trabzan, 3 kafes, 3 trabzan olarak devam ediyoruz. Şimdi 2 trabzan daha, kafesleri örüyoruz. 2 zincir, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe iki trabzan daha, bir desen daha örüyoruz. Üçüncüyü. Bunu tabii ki kendi ölçünüze göre istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Her bir desen için 11 zincir fazla öreceksiniz. Şöyle 11, 11, 22, 11 tane daha 33. 3 tane de en son 3 trabzanı da sayarsak 36 trabzanla şimdi tabanı örüyoruz. Gene 3 zincir, yanındakine başta çektiğimiz şu 3 zincir trabzanın bir tanesini oluşturuyor. Gene bir alttaki sıranın aynısını örüyoruz. 2 zincir trabzanın üzerine 2 zincir, üç trabzanın üzerine gene 3 trabzan, alttaki sırayı tekrarlayarak sırayı tamamlıyoruz. 3 sıra olacak. 3 sıra ördükten sonra şu kafesleri gene kenarlarda 3 zincir, 3 trabzan ve şurada ilk sırada ördüğümüz gibi tamamen trabzan örüyoruz. Boşluklara 2 zincir çekmiştik. 2 trabzan. Trabzanın üzerine gene örüyoruz. Boşluklara 2 tane, trabzana
3 trabzanın üzerine gene devam ediyoruz ve sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sırayı tamamladım. Gene 3 zincir, yanına bir tane daha. İkinci sırada ördüğümüz gibi kafesleri örüyoruz. 2 zincir, 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye şimdi 3 trabzan, gene 2 zincir, 2 tane atlayıp üçüncüye. Şuradaki ördüğümüz örgünün aynısını bir sıra daha örüyoruz. Yani bir desen daha örüp sonra çantanın etrafına başlıyoruz. Ufak bir taban çalıştığımız için 3 desen 2 sıra yeterli oldu. Şimdi şu son ördüğümüz trabzanın boşluğuna batarak 3 trabzan örüyoruz. Aynen başlangıçta olduğu gibi. 3 zincir, son ördüğümüz trabzanın boşluğuna şöyle 2 tane daha trabzan örüyoruz. Aynı boşluğa 3 trabzan oldu. Şimdi kafesleri örüyoruz. 2 zincir, şuradaki trabzan boşluğunu atlıyoruz. Örgünün içine. Yani atladığımız trabzanın dibine batıyoruz. İki zincir, gene buradaki boşluğu atlayıp örgünün içine, trabzanın dibine batıyoruz. Bir tane daha buraya atlıyoruz örgüye. Şimdi bu boşluğa 2 tane daha örüyoruz. 3 trabzanı tamamlıyoruz. 3 trabzan, 3 kafes, 3 trabzan. Buradaki boşluğu atlayıp hemen trabzanın dibine aynı şekilde 3 trabzan, 3 kafes, 3 trabzan, 3 kafes. Şimdi 3 trabzan örüyoruz. Bir tanesini ördük. Son boşluğun içine 2 tane daha örerek 3 trabzana tamamlıyoruz. Şimdi diğer kenara geçerken araya mutlaka 2 zincir. Bu 4 köşede de bunu öreceğiz. Şu boşluğa battığımız trabzanlar, yani şu içindeki de bir trabzan, çünkü içine battığımız, bunu atlamıyoruz. Sonra ilmek sayısı denk gelmeyecek. 2 zincir çektikten sonra şu araya battığımız trabzanın üzerine de mutlaka bir trabzan örüyoruz. Sonra yanındaki trabzanın üzerine yanındaki trabzan, araya mutlaka 2 zincir. Sonra
kafesler. 1 2 atlıyoruz. Üçüncüye 2 zincir, 2 atlıyoruz. Üçüncü ilmeğe birbirine denk gelecek ilmekler. Şurayı dediğim gibi atlarsanız bu trabzanların arasında olan şuradakini trabzanı atlarsanız buraları denk gelmez. Burayı mutlaka unutmadan örün. Şimdi 3 trabzan. Desen hiç değişmiyor. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sırayı 3 trabzan, 3 kafes olarak diğer köşeye kadar örüyoruz. Şu köşelerdeki zincirlerde şunlar bakın desene bütünlük teşkil ediyor zaten aradaki kafeste. Köşe 2 zincir ve devam ediyor. Köşe ve devam ediyor. Şimdi diğer kenara geçiyoruz. 3 trabzanla bitirmiştik sırayı. Araya 2 zincir, köşedeyiz çünkü. Ve gene aynı yere bir tane, sonra yanındaki boşluğa 2 tane, üç trabzan örüyoruz bu şekilde. İki zincir, ilk boşluğu atlıyoruz, örgünün içine iki zincir, boşluğu atlıyoruz. Gene iki zincir, boşluğa 2 trabzan daha. Üç kafes ve son boşluğa 2 trabzan daha. Köşeye gene 2 zinciri unutmuyoruz. Yanındaki 3 trabzan. Gene 2 zincir, 2 ilmek atlayıp üçüncüye kafes. Aynen 3 trabzan, 3 kafes olarak sırayı tamamlıyoruz. Sıra sonunda 3 kafesten sonra 3 trabzanla bitiriyoruz. İlkini zaten ördük. Yanına ikincisi ve aynı noktaya batarak üçüncüsünü tamamlıyoruz. Araya 2 zincir ve 3 zincirin üçüncüsüne sırayı bağlıyoruz. İlk sırayı ördük. Şimdi desen takip ederek aynen tabanı ördüğümüz gibi hiçbir şey değiştirmeden, hiçbir değişiklik yapmadan
örmeye devam ediyoruz. Başlangıç noktamız burası. 3 zincir, yanındaki trabzana 3 trabzan. Gene deseni 3 trabzan, 3 kafes olarak devam ediyoruz. Şimdi köşeye geldik. Köşedeki 3 trabzan, aradaki 2 zincir ve diğer sıradaki ilk trabzana 2, 3 devam ediyoruz. Gene 3 trabzan, 3 kafes aynen ve artık sıranın döndüğünü görüyoruz. Şu köşe, şimdi biz şu sıradayız ve aynı şekilde hiçbir değişiklik yapmadan 3 kafes ve 3 sıra, sonra tamamı trabzan, gene 3 kafes, tamamı trabzan olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Bir desen ördüm. Zaten basit bir model olduğu için sanıyorum anlaşılmıştır. Şimdi sadece trabzanlardan oluşan sırayı ördüm ve sonunda gene köşedeyim. 2 zincirle sıranın başına bağlıyorum. Burada da aynı şekilde çantanın ağız kısmına başka örgü yapmadım. Bu haliyle bıraktım. Araya bir tane çıt çıt dikeceğim. Kendi renginden beyaz bir çıt çıt. Şu saplar da tam köşelere denk geliyor. Yani örgümüz zaten köşede bitmişti. Şuradan örüyoruz sapı. Diğer köşenin olduğu yere dikiyoruz. 3 trabzan, 1 kafes, 3 trabzan üzerinden öreceğiz. Başa gelebilmek için de şöyle 1 2 tane ilmek kaydırıyorum. 3 zincir çeviriyorum. Yanındakine bir tane de yanındakine 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincir, yani arada bir kafes ve 3 trabzan. Üç zincir, üç trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Gene 3 zincirle bir üst sıraya 3 trabzan, bir kafes,
3 trabzan devam ediyoruz. Ben sapı 60 santim ördüm. Çünkü ip öyle pek esneyecek bir ip değil. Ördüğünüz gibi hemen hemen kalabiliyor. Esnek olmayan ip olduğu için de 60 santim yeterli oldu. Ağız kısmına dediğim gibi işte hiçbir şey yapmadım. Olduğu gibi bırakıyorum. Bir tane çıt çıt dikeceğim. Sapı bir köşede örüp çantanın şöyle gösteriyorum. Köşe 2 zincirlerle devam ediyorduk köşeye. Oraya hemen ucunda bıraktığım iple dikiyorum. Ve çanta bu şekilde tamamlanmış oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gene umarım emeğinize değecek ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.